ABD enflasyon verileri açıklandı. Verinin açıklanmasıyla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte izledik. Şimdi altın ve gümüşte son durum ne olacak? Bu ABD enflasyon verisinin ardından altın ve gümüşte yükselişler devam edecek mi? Bunlara hep birlikte bakacağız. Ayrıca doların, sterlinin, euronun, gümüşün, bitcoin'in, Borsa İstanbul'un son durum değerlendirmesi gene videomuz içerisinde değerlendireceğimiz konular arasında olacak sevgili dostlarım. Evet, ABD verisi %7.7 geldi. Enflasyon verisinin %7.7 gelmesiyle birlikte beklentinin altında bir enflasyon verisi altın tarafında ve gümüş tarafında yukarı yönlü sert yükseliş getirmiş durumda sevgili dostlarım. Altının ons tarafına baktığımız zaman hareketlerin beklentilerimiz dahilinde ve çizdiğimiz grafik üzerinde burada sizler de izliyorsunuz 1727 dolar üzerine yerleşmesi önemli olacak. Bizlerin ilk etapta şuradaki 1727 dolar seviyesini takipte kalacağız. Artık burası güzel güçlü bir mum ile yukarı yönlü kırıldı ve şu 1727 dolar desteğine kadar bir geri çekilme gelebilir. Burada bir retest olayı 1727 dolar seviyesine kadar altının onsunda beklenebilir. Şimdi önemli olan altının onsunda bu 1727 dolar seviyesi üzerinde bir kalıcılık olup olamayacağı. Eğer ki altının ons tarafı 1727 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olabilir ise arkadaşlar, bakın şurada sizlerle daha önceden çizdiğimiz bir formasyon var. Bu formasyonun yukarı yönlü çalışması altının ons tarafında yukarı yönlü hareketleri 1802 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü tetikleyebilir. O yüzden altının onsunda dikkatli olunması gereken bir süreç. İyi bir hareket altının ons tarafı yakaladı ve bu hareketle birlikte de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Enflasyon verisinin ardından Borsa İstanbul tarafında da yukarı yönlü hareketler izliyoruz arkadaşlar. Özellikle Borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareketlerini de burada birazdan değerlendireceğiz. Borsa İstanbul takip eden arkadaşlarımız da videoyu devam etsinler. Orada da %2,45 seviyesine 4468 puanlarda gezinen bir Borsa İstanbul izledik verinin arkasından. Evet, altının onsunda yukarı yönlü beklentimiz hala devam. Burada kısa yönlü hedef bölgemiz 1727 dolar seviyesini kendine bugün itibariyle destek yaparsa ons altın 1802 dolara kadar yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Gümüşün ons tarafına hemen bakalım. Daha sonra gram bazlı altın ve gümüş tarafına geçelim. Gümüş ons. Evet, gümüş onsta da beklediğimiz sert kırılım yukarı yönlü gerçekleşti. Burada beklentilerimiz ons gümüşte arkadaşlar 21-26 seviyesiydi ve 21-26'nın yukarı sert kırılmasıyla birlikte ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte de 21-26 bizler için çok önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Bu desteği burada koruyabilir isek gümüşte de yukarı yönlü hareketlerin 24 dolar seviyesine doğru, bakın şurada ons gümüşün 24 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini ilerleyen günlerde sizlerle birlikte takip edeceğiz. İzlediğimiz kanal aralıkları içerisinde güzel hareketlerine devam eden gümüşün ons tarafında tabii ki zaman zaman düzeltmeler olacak. Bu düzeltmeleri de sizlerle birlikte takip edeceğiz. Fakat şuradaki formasyonun yukarıya yönlü kırılması gümüşün onsunda da artık bizlere 24 dolar seviyesinin bir hedef konumuna geldiğini gösteriyor. Gümüş ve altın tarafında olan hareketler altın fiyatlarını ve gümüş fiyatlarını yukarı yönlü ilerleyen günlerde de tetikleyecektir diye düşünüyorum. Yapmış olduğumuz altın ve gümüş analizlerimiz gerçekten 10 numara çalıştı. Dolar kuru tarafında da gene analizlerimiz vardı. Buradaki yatay seyrin devamı gram altın ve gram gümüş tarafında da güzel hareketlerin oluşmasına sebebiyet vermiş durumda. Gram gümüşü bugün 13 lira üzerine fiyatladığını gördük. Buraya iğneleme hareketleri gram gümüş tarafında geldi. Bizler için gram gümüş takip eden arkadaşlarımız için özellikle 12.70 seviyesi önemli bir destek haline geldi. Bu 12.70 desteği bizler için
yükseliş bant desteği demiştik ve ilk etapta 13 lira 40 kuruş seviyesine kadar buradaki hareketlerin devamını ben bekliyorum sevgili dostlarım. Daha sonraki hareketler gene bizler için buradaki 16.40 bant hareketini başlatacak olan gram gümüşün yükseliş hedefidir. O yüzden 12.70 bizler için ilk etapta haftalık kapanışlarda ve aylık kapanışlarda özellikle takip edeceğimiz kuvvetli bir destek seviyesi olarak gümüş tarafında takip edilmeli. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında da önemli kırılım veriyle birlikte bizlerin tahmin ettiği seviyeye doğru yükselişler olacaktır demiştik ve bu yükselişlere doğru gerçekten güzel bir hareketler altının gram tarafında da sizlerle birlikte yaşadık ve noktasal olarak yapmış olduğumuz tahminlerin net ve açık bir şekilde işlediğini görüyoruz. Burada gene yapmış olduğumuz, izleyen arkadaşlarımız hatırlıyordur. Net dönüş sinyallerimiz vardı ve bu net dönüş sinyallerimiz çoğu ekonomistin altının aşağı yönlü gidecek dediği noktadan bizlerin Elliott çalışmasıyla altının tam noktasal dip seviyesinden dönüş yerini de yakalamış olduk. Uygulayan ve beni takip eden sevgili dostlarımızın hepsine hayırlı ve uğurlu olsun diyelim kazançları. Böylelikle sabırsızların sabırlılara para kazandığı bir piyasanın ne kadar geçerliliğini koruduğunu hep birlikte sizler de burada görmüş durumdasınız. Evet 1025 arkadaşlar bakın 1025 artık şuradaki 1025 gram altın tarafında destek pozisyonuna geçmiş durumda. Buradaki hareketler de 1025 üzerinde kalıcılığına devam eder ise 1050 bizler için artık ilk hedef noktası durumuna gelmiştir. Ve 1050 seviyesinden yukarı yönlü hareketlerde şuradaki 50'şer liralık artışla birlikte 1100 TL civarına doğru gram altında da bu enflasyon verisinin fiyatlanması gerçekleşebilir. Gram altın tarafındaki arkadaşlar da dikkatli bir şekilde rakamlarımızı takipte kalsınlar. Yükseliş yönlü güzel mumlar yandı. Bu mumların düzeltmeleri olacaktır. Geri çekilmeler yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla şimdilik birer kısa dönem alım fırsatı gibi değerlendirilebilir. Tabii verdiğimiz teknik stop bölgelerinin altına inilmedikçe. Dolar tarafına hemen geçelim. Dolar kurundaki yatay seyir hala devam ediyor. Burada takip edeceğimiz dolar kurunda en önemli seviyemiz bizler için her zaman takipte olduğumuz 18 lira 36 kuruş seviyesi. Bu hala daha geçerliliğini korumakta ve yatay seyir 18.36 aşağıda bizler için hem stop bölgesi hem de önemli bir destek olarak takip ettiğimiz yer. Yukarıda 18.62 bir direnç ve 18.71 direnç bölgeleri olarak hala da geçerliliğini korumakta. Buradaki yatay seyrin yukarı yönlü kırılabilmesi için dediğimiz gibi şu 18.71'in yukarı yönlü kırılması şart. Burayı kırabilir ise 19 lira 50 kuruş bandına doğru dolarda yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. Fakat FED'den gelen ABD enflasyon tarafından gelen veriler Fed'in faiz artışlarında artık şahin tutumunu güvercin tutuma çevirebilme olasılığından kaynaklı olarak dolar endeksinde de aşağı yönlü hareketi izledik arkadaşlar. Ayrıca Fed'in uygulamış olduğu faiz politikasının ABD'deki şirketler üzerinde etkilerinden bahsetmiştik ve orada Amazon tarafında 1 trilyon dolara varan zararlar açıklanmış olması ABD'deki faiz denkleminin çok fazla ileri yönlü devam edeceği yönündeki düşüncelerimizde yani edemeyeceği yönündeki düşüncelerimizi de bir nevi de olsa haklı çıkarmış durumda. Dolarda beklenti hala da devam. 18.36 kırılmadıkça hareketler 18.36-18.71 bantlar arasında devam ediyor. Burada fazla söylenecek bir şey yok. Dolar yatırımcısı bu bant aralığını takip edecek sevgili dostlarım. Ayrıca ABD 10 yıllıklarında da bir gerileme görüyoruz. Bu gerileme de altın ve gümüş tarafına faydalı olacaktır. Evet, endeksteki değer kaybından kaynaklı olarak Euro-Türk lirasında da yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte izledik ve dedik ki buradaki 18.50 çok önemli bir seviye.
ve bu seviyenin üzerine kırması sert hareketleri Euro'da getirebilir. O yüzden Euro 18.50'yi yukarı kırdığı zaman gördüğünüz gibi yukarı yönlü sert hareketler gerçekleştirdi ve Euro yatırımcısı arkadaşlarımız için de hayırlı uğurlu olsun diyoruz yaptığımız analizlerin. 18.88 bakın arkadaşlar 18.88 şimdi burası Euro'da kuvvetli bir direnç olacaktır. Bu bölgeyi izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü 18.88 bölgesinin üstüne doğru hareketler gelir ise buradaki bant aralığı daha da yukarılara doğru Euro'yu taşıyabilir. Şu an itibariyle baktığımız zaman 18.88 bu kanalın üst tarafı deneniyor. Burada bir kırılma olmazsa Euro'da aşağı yönlü tekrardan bir hareket izleyebiliriz. O yüzden 18.88'i dikkatle takip edeceğiz. Bu hareketin yukarı yönlü kırılması ve üzerinde tutunması durumunda arkadaşlar Euro'da 19 lira ve üzerine doğru ataklarda sizlerle birlikte bekleyebiliriz ve görebiliriz. O yüzden 18.88'e dikkat diyoruz. Sterlin tarafına baktığımız zaman sterlin de gene dolar paritesinin aşağı yönlü hareketiyle birlikte burada da bir güç alanı oluştu. Ve bu güç ile birlikte sterlinde de yukarı yönlü hareketleri hep birlikte izledik. Takip ettiğimiz seviyenin yukarı yönlü kırılması sterlindeki hareketleri de hızlandırmış durumda. Şimdi sterlinde bizler için 21 lira 75 kuruş seviyesi önemli. Burası çünkü kuvvetli bir direnç bölgesi ve bu dirence doğru bakalım hareketlerini devam ettirebilecek mi sterlin diyoruz. Eğer ki 21.75 üzerine atabilir ise sterlinde buradaki hareketler de yukarı yönlü bir 22.10 denemesine gidebilir. 22.10 yükseliş band kanalıdır. O yüzden önemli. Aşağıda destek noktası ise arkadaşlar 21 lira 56 kuruş civarından geçen alan olacak sterlinde. Bu seviye üzerinde kalındıkça 21.75 önemli bir seviye. Aşağıda 21.26 en kuvvetli destek bölgesi ve bu destek altına inilmedikçe hala da yukarı yönlü seyrin devamı sterlin tarafında da beklenebilir. Hemen Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'deki son durum ne şekilde ve Bitcoin'de kötü haberler var. Bu kötü haberlerle birlikte Bitcoin'de aşağı yönlü sert hareketler görüldü. Fakat buradan tekrardan bir tepki yükselişi 18.000 dolara kadar olabilir dedik. Bu tepki yükselişlerini Bitcoin yapmaya çalışıyor. Özellikle Binance'ın FTX'i alma işleminden vazgeçmesi arkadaşlar buradaki hareketlerin sert gerçekleşmesine sebebiyet verdi. FTX'in 8 milyar dolara olan ihtiyacı eğer ki bunun finansmanı sağlanamazsa batacağı yönündeki haberler ve ABD Bakanlığı tarafından da TFX'e bir soruşturma açılmasının haberlerinin ardından altcoin'lerde ve Bitcoin'de aşağı yönlü hareketler hızlanmış durumda. Bu hareketlerle birlikte Bitcoin yatırımcısının dikkatli olması gerektiği, şuradaki uzun vadede trend çizgisine baktığımız zaman kırılan trend çizgisinin tekrardan Bitcoin'de test edildiğini de görüyoruz. Buradaki test seviyesine baktığımız zaman da Bitcoin'de tam arkadaşlar 15.880 dolar civarına geliyor. Buradan bir hareket ve yukarı yönlü 18.000 dolar seviyesine doğru bu tepkinin devamını bekleyebiliriz. Bitcoin'de şimdi önemli olan bu 18.000 doların üzerine tekrardan Bitcoin atabilecek mi? Buradaki olay bir retest şeklinde kalacak mı? Önemli olan o. Eğer ki bu yükseliş trend çizgisinin kırdığı trend çizgisinin içine doğru atak yapar ise bu sefer hareketler daha da aşağılara doğru yönlenebilir. Dikkatle takip edeceğimiz seviye burası. Eğer ki 15.000'i aşağıya yönlü kırarsa da hareketler 12.500 dolar seviyesine doğru Bitcoin'i getirebilir. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman buradaki çizgi henüz kırılmış değil. O yüzden 15.880 dolar Bitcoin'de önemli takip edilecek bir destek diyebiliriz. Yukarıda da 18.000 dolar artık Bitcoin'de bir direnç olmuş durumda. Bitcoin yatırımcısının dikkatli olması gereken bir hafta.
Bu balina tuzakları ve oyunlarına da dikkat etmekte fayda var sevgili dostlarım. BIST 100. Evet, BIST 100 ile ilgili rakamlarımızı verelim. 4453 puan seviyelerinde dolaşan bir BIST 100. Burası da gene ABD enflasyon rakamlarının iyi gelmesiyle birlikte %2'lik primlenmiş bir BIST 100 var. Bizim BIST 100'deki rakamlarımız arasında 4517 bir arkadaşlar önemli bir direnç olarak gözüküyor. Şuradaki 4517 bölgesi bir direnç olarak takip edilebilir. Benim buradaki hedefim BIST yüzde 4717 puan seviyesine kadar, 4700 diyelim şurayı, 4700 puan seviyesine kadar bu yükselişin devam edeceği yönünde. Sizler destek ve direnç olarak verdiğim rakamları takip ederseniz sizler için daha iyi olacaktır diyelim. 4320 ve 4200. Evet, şuradaki 4200, bunlar yukarı yönlü hareketlerde ve aşağı yönlü hareketlerde BIST yüzde takip edilebilir seviyeler şeklinde sizler de izleyebilirsiniz. Bu hareketin ben 4714 dolar seviyesine kadar BIST yüzde devam edeceğini düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Şu an itibariyle baktığımız zaman buradaki hareketlerde hala da BIST 100'ün olumlu seyri de işaret edeceğinin görüntüsünü bizlere veriyor. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.